imanlı bir ablamız. Çok ağır kanser hastası. Rüyasında bir Allah dostu görüyor. Diyor ki evinin bahçesindeki duvara yapışmış otları topla, kaynat iç. Kadın diyor bunda bir kerevet var. Yapışkan otları topluyor, kaynatıyor, suyunu içiyor. Ve bunu 40 gün devam ediyor. Doktora gidiyor, muayene oluyor. Doktorlar demiş ki sen ne yaptın kadın? Senin kanserin sıfır. Hiçbir hastalığın yok. Anız otu. Her evde, her başa var. Duvara yapışıp gider. Burası da yıllardır olan bir dostum. Anız otunu verdim. Adam kullandı. 30 gün geldi yanıma sen bana ne yaptın abim ya dedi. Ne yaptın bu kadar? Şapkayı çıkarttı. Buradaki de urum yok oldu dedi. Gitti dedi. Çok yurt dışına gittim. 12-13 ülke gezdim. Her gittiğim yerde bunu araştırdım. Özellikle Orta Doğu ülkelerine gittim hep. Her şey ameliyat değildir. Yüzlerce sorun hazmetle hallolunur. Darbe yiyen, sınır sıkışması, kanal daralması, bel kayması, kalça kayması ve eklem arasındaki özellikle spondilit onkolizon. Bunun tek çaresi hacımattır. Kitre, lezyon, kireçlenme, kis varsa düzgün hacımat yapacaksın ki toksinleri söküp alasın. Sihir, büyü, nazar, cin tapması, nedemet bu pisliklerin tedavisi var mı tıbben? Yok. Peki nasıl tedavi olacak bunlar? Resulullah'ın sünneti burada devreye girer. Bütün hicri aylarının tekli günlerinde. Ve bu tekli günlerde özellikle Sizi tanıyabilir miyiz? ismim Bahattin Kesik. Şanlıurfa Merkez 01.07.1950 doğumluyum. Ne zamandır alternatif tıpla ilgileniyorsunuz? Çocuk yaşamdan beri. Rahmetlik dedemiz ve ninemiz bitkisel ilaçlarla uğraşıyorlardı. Bitkilerle bizi tedavi ettiler. Bitkilerle bizi büyüttüler. Merak da oradan başladı. Beni bu işe iten en büyük ana sebep bir gün ayağıma kocaman bir akis düştü. 30 kilo ağırlığında. Ayak şişti, simsiyah davul gibi oldum. İlk teşhisleri bu oldu. Kesin ayak alınacak, kangren olmuş. Bir sürü serum ve ilaçlar verdiler bana. Yaşlı bir annemiz, teyzemiz vardı. Duymuş ki ayağıma demir düşmüş. Bu kadarını biliyor. Hayrola geçmiş olsun diyor. Ayağıma demir düşmüş. Doktora gitmişsin falan. Evet dedim. Böyle böyle işte. Ayağımın haline bak. Döndü benim hanıma. Özür dilerim. Bir hakaret etti. Kızım dedi hiç benden bir şey öğrenmedin dedi. Ben şok oldum. Ayağın kesileceğinden haberi yok. Sadece doktora eğitimi duymuş. Ya işte ne bileyim işte böyle oldu, şöyle yaptım, şunu yaptım. Hepsini boş yapmışsın dedi. 4 bardak su, 1 bardak pirinç. Kaynattılar, lapa oldu. Ayağımı bir güzel yıkadı, ılık suyla yani. O lapayı ılık şekilde boranın yerlerine komple sardı. Naylon poşet geçirdi, bağladı. 4-5 poşet. Hava almayacak bu dedi. Sabah sargıyı açtık, şiş biraz inmiş, borak da biraz gitmiş. 3 seans pirinç yaptı, 3 gece. Ama her pirinç yedikten sonra yarım saat boyunca musluk suyla üstünde masaj yapıyor. Tazikli suyla. 3. seanstan sonra ayağım 1 numara küçüldü. 45 ise de 44 oldu. Ve morartı yok, ağrı yok, sızı yok. Ondan sonra kantaron yağıyla bir masaj yaptı. Çorabımı giydirdi. Giy ayakkabının içine git oğlum dedi. Bu gibi şeyler beni bu işe zorladı. Ve ben 55 yaşından sonra sanayi terk ettim. Bunlara devam ediyorum. Sinir otunu nasıl keşfettiniz? Bir kaza geçirdim. Mecburen ameliyat oldum belden. Platin takılması lazımdı. Tıp doktoru dostlarım, beyin cerrah, kendi alanlarında 1 numaralar. Bana hacım dedi, platin takılacak. Sen bunun kaçırmağı yoktu. Bu metal canına gidecek sen dedi. Platin takılma esasında ben enfeksiyon kaptım hastanede. Perişan oldum. 3,5 ay tedavi gördüm, yatalak kaldım yerde. Enfeksiyondan dolayı. 105 kilodan 55 kiloya düştüm. Tıbben yapılan kortizonlardan, antibiyotiklerin enfeksiyonumu kurutamadılar. Ve Allah benim yüzüme baktı. Ümmet Muhammed'e yardım etsin. Covid çıktı. Covid çıkana kadar hastaneyi boşalttılar. Herkes hastasını alsın gitsin dedi. Burada tedavi bitti. Mecburen bize 4 kişinin sırtında sedyeden hastaneden bizi taburcu ettiler. Antep'te 2 özel hastaneye, bir üniversite hastanesinde gittik. Dediler yapılacak bir şey yok. Yapılan yapılmış. O yüzden doktorların ümidimi kestim. Kendi evime geldim. Bu defa kendi kafama göre ben bu iltihamı nasıl kurabilirim? Başta sinir otunu. Ondan sonra bilyeli kara kekik suyu. Bilyeli kara kekik en önemlisi. Ondaki dezenfektan hiçbir şeyde yok. Bu damıtılmış halı. Sen nasıl bu atlattın dedi. Şu anda da %10-15 enfeksiyon olan bir hastayı biz Covid diye kapatıyoruz, ölüme terk ediyoruz. Sadece 10-15 tane hap indiriyoruz günlük. Öldü kaldı adam entübe oluyor. Sen ne yaptın da bu Covid'in 10 katı olan enfeksiyonu yendin? Allah için bunu söyle dedim. Kullandığım bütün ürünleri önlerine koydum. Bunları nereden biliyorsun dedi. Benim bilgi alanım bunlardı. Niye oradayken kullanmadın? Özür dilerim. İsim verdim. Bu arkadaşlarımız var şu anda büyük yerlere gelmiş. Hastane Birliği Başkanı olmuş.
Dedim hocam ben bunları teklif ettim. Senin yasak burada. Hastanede bile şeyler kullanılmaz. Beni test ediniz dedim. Doğru. Haklısın dedi. Adam güzel bir kelime konuştu. Ben üzüldüm. Dedi tıp camiası olarak sizden özür diliyoruz. Hayır dedim. Özür dilemeyin. Kendinizi geliştirin. Ha bak buraya kadar gelmiş ben sevindim dedim. Bunlar hep ezberdiler. Arkası 10 gün sonra bana telefon geldi. Hacım o ilaçlardan birer tane acilen hazırla gelip alacağız. Hayır. Bir hocamızdı. Virüs oldu. Ona kullandıracağız. Antibiyotikle dedi zatürre hapı veriyoruz. Başka bir şey yapacak bir şey yok. Adamda nefes çıkmıyordu. Nefes çıkmıyor. Adam gidiyordu elimizden. Ünlü bir profesörmüş. Verdim abime acile götürdüler. 3 gün sonra telefon geldi. Hastamız dedi negatif oldu. Allah sizden razı olsun. Nefesi çıkıyor. Konuşabiliyor. Yemek verildi kendisine dedi. Yani düzeldi. Ondan sonra birkaç tane tanıdıklar sahibi önerdiler. Onlara da hep ürün verdim. Onlar hep düzeldi. Ondan sonra dedim kardeş bana sıkıştırıyorsun ama benim evde fazla ilaç yok mu? Dükkana gidemiyorum. Sokağa çıkma yasağı var. Dediler tamam. 10 dakika sonra telefon mesaj geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan. Sokağa çıkma yasağı bana yok. Böyle belki yüzlerce hastaya verdik. Şifa buldular. Teşekkür ettiler. Kim derse dedim. Doktor, hekim, kim olursa olsun. Bu hastayı ben iyi ettim. Onun dedim, imanı gitti. İyi eden Allah'tır. Biz sebep oluyoruz. Biz hep sebebiz. Sinir otu bitkisi hangi hastalıkları tedavi eder? Vücuttaki kaslar bir et kütlesi. O kendi kendine hareket eder mi? Yok. Onun içindeki kılcal damarlar, sinir damarları o hareket verir. Sinir damarlarını çalıştıran sinir otudur. Bir de yanında kurt pençesi. Kurt pençesi de sinir damarlarındaki bütün pisliği söker alır. Şöyle aynen böyle pisliği alır üzerinden. Kurt pençesi. Nasıl gösterir misin? Sinir otu, kurt pençesi. Sinir otunun sinirle alakası yok. Sinir damarlarını tedavi ediyor. Kasları kuvvetlendirir. Kurt pençesi de bunun amcası oğlu. Aynı familyadan. En büyük faydası kanserojenini yok eder. Temizlik yapar, beden temizliği yapar. Bir de özellikle idrar yolları, enfeksiyonu, böbreklerde bütün enfeksiyonu yok eder. İç organları tedavi eder. Ama bu sinir damarlarını, bu enfeksiyon yok edici. Kurt pençesi, sinir ot, kaslardaki damarlardaki hiçbir hastalığı bırakmaz. Hepsini harekete geçirir. Kara hindiba otu ne işe yarar? Kara hindiba muazzam bir hücre inleyicidir. Cenab-ı Hak Kore'ye kırmızı reyiş mantarı vermiştir. Türkiye'de kara hindibayı vermiştir. Anzotu vermiştir. Bunlar birbirine eşdeğer bitkiler. Yani hücre inleyici. Hücre inlediği mi birçok hastalık yok olur. Bizzat bayanlarda meme kanseri olsun, kist için olsun kara hindiba bir mucizedir. Tarifi bir tatlı kaşığı dövülmüşü bir su bardağı suya. Çay olarak içilir evet. Romatizma için hangi bitki önerirsiniz? Romatizmanın 42 çeşidi vardır. En kötüsü romatit artrit, iltihaplı eklem romatizması. Ve bunun için en etkili olan kortizondan daha etkili kapari çayı. Kapari kortizon kadar etkili, yan etkisi olmayan çok güzel bir bitki. Hatta kapari meyvelerinden turşu yaparlar. O turşu da faydalı ama bitkinin hamura kendisi çok daha etkili. Varisli damarlar için hangi bitki tüketilmeli? At kestanesi çayı, at kestanesi hapı. Bir de at kestanesi kremi. Kremi de jel versiyonundadır. Onu dış damarları söndürmek için masajla yapılır, üstüne varis şarabı giyilir. İçten ki varis damarlarını tedavi etmek için de ya at kestanesi çayını veya da hapını veya kapsülünü kullanmak lazım. Ve at kestanesinin yanı sıra bu çok ağırlık kaldıran insanlarda veya da çok ayakta olan insanlarda olur. Bunun için de akşamları ufak bir leğene yarım kilogram kaya tuzu atılıp içinde eritilecek. Bir 15-20 dakika ayaklar içinde kalacak. Hatta imkan varsa ayak tabanına masaj yapılacak. Tuzlu suyun içinde, kaya tuzun içinde. Ondan sonra ayaklarını yıkamadan bir havluya sarıp kalbinden bir iki karış yukarıda kalacak şekilde altını yastıkla besleyip yarım saat dinlenmek. Bütün varis damarlarını yok eder. Sadece ilaç çare değildir yani. Kaya kan dolaşımı yapıp kanın ayaklardan kalbe dönüşümü sağlamak. Baş ağrısı için hangi bitki veya karışım tüketilmeli? Baş ağrısının ana sebeplerinden birincisi stres. İkincisi yüksek tansiyon. Üçüncüsü mikrobik iltihaplar. Dördüncüsü romatizma. Bunların hepsi baş ağrısı yapar. Önce doktorumuza gidip çözülmek lazım. Yani teşhis koymak lazım. Benim başım niye ağrıyor diye. Ama müzmin bir baş ağrısı varsa gelip geçici. Onun en güzel ilacı Melisa çayıdır. Ve da karabaş otu. Bunlar bütün damarların devir daimini sağlar, ağrıyı yok eder. Eğer şeyden ağrıyorsa, sinüzitten veya da migrenden, onun da en güzel ilacı yine nane yağı. Nane yağını bir iki damla şakaklarına sürecek. Şöyle masaj yapacak. Bir iki damla da burnuna damlatıp derin nefes alacak. Rastgele çek değil. Bunu kapatıp bununla nefes almak lazım.
Yani burundan nefes alıp ağzına vereceksin 3 defa. Ondan sonra bunu kapatacaksın bununla. Bu şekil. Kafanın içi aniden buz gibi olur. Serinletici bir özelliği vardır. Hemen ağrı yok eder. Bunu bilinçli kullanmak lazım yani. Bak 1-2 damla diyorum. Fazla kullanmak lazım. Onu dikkatli kullanmak lazım biraz. Önce dıştan, olmazsa bir damla buna damlamak lazım. İltihapik rahatsızlık varsa kafada genzine balgamlar gelir. Hemen kalkıp tükürüp bir daha egzersize devam edeceksin. Niye? Nane yağının hiçbir zararı yok, yutabilirsin. Ama balgam kalp kapağına zarar verir. O yüzden yutmamak lazım balgamı, hemen tükürmek lazım. Ve bütün dostlarıma tavsiyem, sakın ve sakın balgam yutmayın. Balgam çok tehlikeli, kalp kapağına zarar verir. Eklem ağrıları için hangi karışım tüketilmeli? Yakıcı olan bütün kremler eklem ağrılarını giderir. Niye? Oradaki toksinleri çözer. Termal kaplıcası olsun, yakıcı kremler olsun, ısıtıcı jeller olsun. Bunların hepsi eklem ağrılarına iyi gelir. Sıcak yün çorap giyeceksin. Özellikle deve yünü korsesi muazzam ısı verir, rahatlatır. Çünkü bu da romatizmanın eklem ağrılarının sebepleridir. Peki bu mesleği size kim öğretti? Çok yurt dışına gittim. 12-13 ülke gezdim. Her gittiğim yerde bunu araştırdım. Özellikle Orta Doğu ülkelerine gittim hep. Daha iyi ne yapabilirim diye. Ne zamandır hacamat tedavisi uyguluyorsunuz? Kendi aramızda yapardık da. Resmi başladım 2009'da. Hacamat tedavisi nedir ve nasıl uygulanır? Hacamat tedavisi herhangi bir yerde bir toksin varsa o toksinin alınmasıdır. Kan alma değildir. Hacamatta kan almayacak, toksin söküp alınacak. O zaman şifayı verirsin. Yani bir nevi kapele ameliyattır. Bazı hacamatçılarımız şöyle iğneyle, bistürüyle tık 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 nokta vuruş yapıyorlar, kan alıyorlar. Hayır. Orası bistürüyle hem derin kesilecek hem uzun kesilecek ki toksinler çıksın. Her şey ameliyat değildir. Yüzlerce sorun hacamatla hallolunur. Nasıl hallolunur? Bir yerde kitre, lezyon, kireçlenme, kis varsa onu kremle, masajla yumuşatıp, ilaç bağlayıp, toksinleri dağıtıp, devüskün hacamat yapacaksın ki toksinleri söküp alasın. Yani kapalı bir ameliyat gibi olsun. Ama sünnet olan hacamat, sırta üçlü çakra vardır. Ense köküne, C6, C7 üzerine, sağ küreğin altına, karaciğerin üzerine T7, T8'e tekabül eder. Sol kürek, akciğer ve kalbin üzerine yine T7, T8'e tecrübe eder. Bu üçlü çakra Resulullah'ın sünnettir. Bunun için yapıyoruz. Manevi hastalıklar için. Nedir manevi hastalıklar? Sihir, büyü, nazar, cin tapması, nedemet, bu pisliklerin tedavisi var mı tıbben? Yok. Bunların ilacı var mı? Yok. Bunların tanı ve teşhisi var mı? Yok. Peki nasıl tedavi edecek bunlar? Özür dilerim. Hokkabazlara gidip kağıt sihir yapmakla olmuyor bu iş. Resulullah'ın sünneti burada devreye girer. Nasıl devreye girer? Bu sünnet olan hacamat belli bir günü tarihi vardır. Mesela bütün hicri aylarının tekli günlerinde ve bu tekli günlerde özellikle 15 ile 29 arasında 15, 17, 19, 21 böyle gidecek. Ve o günlerde ilk yapılacak. Ve yapılırken yapan da yaptıran da abdestli olacak. İkincisi başta bir ayet küsü arkasından Kur'an-ı Kerim'de geçen 3 tane şifa ayeti, 3 tane salavat, bir şehadet getirilip şifa senden ya Rabbi denilip başlanacak. Bu sünnet olan hacamattır. Ve bunun için toksin almaya lüzum yok. 3'er 5'er çizik atıp oradan kan çıkmasını sağlamak. O kadar. Bunun haricindeki hacamatlar tıbbi terimidir. Gözün güllesi hariç hacamat yapmayacak yer yoktur. Son 3-5 yıldır internette bir slogan çıkarmışlar. Altın gün, gümüş gün diye bir şeyler atıyorlar. Müşteriyi toplamak için üstlerine hacamatçılar. Size tenzih ederim, ben de hacamatçıyım. Böyle bir şey yok. Uydurmasyon. Eğer sen sünneti uyamazıyorsan hicri ayının her tek bir günü sünnettir. Medcezir olayı 15 ile 29 arasında ay çekiminin olduğu zamanlarda. O günlerde ve tekli günlerde. Sünnet olan budur. Başka sünnet yok. Hepsi uydurmasyondur. Ben bunu sosyal medyada yazdığımda çok hacamatçı bana tepki gösterdi. Allah'tan korkmuyor musun? Senin tuzun kuru, bizim ekmeğimizle oynama dediler bana. İnsanların aklını çelip kandırmak ben caiz bulmuyorum. Özür dilerim. Rızkı Rabbim verir. Rızkını Rabbinden bilmezsen istediğin kadar kazan, sen açsın, doymazsın. Hangi durumlarda hacamat yaptırmalıyız? Darbe yiyen, sınır sıkışması, kanal daralması, kireçlenme, bel kayması, kalça kayması ve eklem arasındaki özellikle spondilit onkolizon, tıbben çaresi olmayan, sadece kortizon kullanılan hastalık. Bunun tek çaresi hacamattır. Romatit artrit, yani iltihaplı eklem romatizması. Bunlar için birkaç seans masajdan sonra hacamat yapılacak ki o toksinler kökten çıksın. Masaj yapmadan, toksinler yumuşatılmadan hiçbir hacamat yapmak caiz değildir çünkü faydası olmaz. Sadece kan vermiş olur, o kadar. Hacamat öncesi yapılması gereken önlemler nelerdir? Öncesi sorun yok.
Sonrasında 3 gün hayvansal ürün tüketilmeyecek. Hayvansal ürün derken sadece süt ve süt ürünleri değil. Yanında yağlı etler de inmeyecek. Bir de 3 gün duş almayacak, yaralar su almasın. Başka bir şey yok. Arkadaşlar soruyorlar. Ya niye süt ürünleri kullanmayalım? Ben de bunu bilmiyordum. Dedemizden neremize öğrenmiştik. 3 gün hayvansal ürün yemeyin. Bu beni çok meraklandırdı. Ben araştırdım. Arkadaşlar bütün hayvansal ürünler yani proteinler ak yuvarlarımız çoğalır. Yani beyaz kanı çoğalır. Ama hayvansal ürün haricindeki bütün tabiattan çıkan gıdalar al yuvarlarımızı çoğaldır. Örneğin mesela hacimat yaparken bir ünite kadar kan alınıyor. O bir ünite kan eksildiği zaman vücuttaki al yuvarlar dengeyi bozdu mu vücut tifo, brusello, romatizmaya yakalanabilir. Bu tıbben kanıtlanmış. Bu hastalıklardan korunma amaçıyla hayvansal ürün yasak. Yoksa başka hiçbir manası yok. Hatta tavsiye etmiyorum ama ben kendimde denedim. Al yuvarları çok yüksek olan insanlarda adam trombozu yükselmiş, tavan yapmış. Doktorlar git kan ver diyor. Kanın çok. O arkadaşlar hayvansal ürün yese de etkilenmiyor ama yine de tavsiye etmiyorum yemesinler. Mesela kendimden biliyorum ki bende tromboz yüksek. Ben her 3 ayda bir kan vermezsem, hacimat yaptırmazsam beni boğuyor. Sımsiyah izleri var. Hemen siyahlaşır. Niye? Kan çok. Yaşım 74 benden kalamıyorlar. Çünkü işe yaramıyor. O yüzden senede 4-5 sefer hacimat yaptırırım periyodik olarak. O da her seferinde 10 kupa yani en az 1 ünite kan veririm. Ki vücudum rahatlasın diye. Kan seviyesi düşük olan insanlar özellikle bu hayvansal olaylara çok dikkat etsinler ve özellikle kan yapıcı şeyler kullansınlar. Kan yapacağın şeyler ne derseniz tabiattan çıkan bütün bitkiler kan yapar ama özellikle kara ve kırmızı. Bütün meyve sebzeler kan deposudur. Kara üzüm, kara incir, kara erik, kara dut, kara pekmez, kara kovan balı, kara diyorum. Bunlar hepsi kan deposudur. Hacamatın yan etkisi var mıdır? Hiçbir yan etkisi yoktur. Sadece kan seviyesi düşük insanlarda kan şekeri düşer, tansiyon düşer, hafif bayılma olur. O da geçicidir. Özellikle bunun en güzel acil ilacı şekeri bandırılmış bir limon. Ağzına aldığın hemen düzelir. Hacamatı evde kendimiz uygulayabilir miyiz? Hayır. Tıbben de caiz değil, şer'en de caiz değil. En azından yaparken yanında bir kişi bulunması lazım en azından. Mecbur kalırsanız eğer. Bir duanın kabul için bir insanın boğazından haram lokma geçmemiş olacak. Üstünde kaza namazı olmamış olacak. O arkadaşın duası dua, bedduası bedduadır. Maalesef şu anda ağzından haram lokma geçmemiş. Üstünde kaza namazı olmayan bir vatandaş ben göremiyorum. Ya, varsa ben göremedim, özür dilerim. Çayı da var piyasada, hapı da var. Ben onun tabletini kullandım. Kanser ilacı diyorlar. Küba onunla kanser hastalarını tedavi ediyor, dünyanın parasını alıyor. Esasında hücre yeniliyor, başka bir şey yapmıyor. Hatta şu anda sabunu getirdim. Cilt hastalıklarının hepsi kökten yok eder. Sabunu, çayı, paparatı fark etmez. Neyin içerisinde işin? Hücre yenileyicidir. Andız otu. Şimdi piyasaya çıkarmışlar, yok efendim kanser otu. Alakası yok. Manisa Akhisar'da imanlı bir ablamız, çok ağır kanser hastası. Ne yapıyorsa tıbben çaresi yok. Artık doktorlar ümidi kesiyorlar. Rüyasında bir Allah dostu yürüyor. Diyor ki hatun evinin bahçesindeki duvara yapışmış otları topla, kaynat iç. Bu 3 defa üstüne rüyanıza gelene kadar kadın diyor bunda bir keremet var. Yapışkan andız otları topluyor, kaynatıyor, suyunu içiyor. Gün be gün bakıyor kadın düzeldi. Ve 10 gün sonra hiçbir şey kalmıyor. Ve bunu 40 gün devam ediyor. Bakıyor artık hiçbir etkisinde görmüyor ama hastalığı da yok. Doktora gidiyor, muayene oluyor. Doktorlar demiş ki sen ne yaptın kadın? Senin kanserin 0. Hiçbir hastalığın yok. Andız otu her evde, her başa var. Duvarlara yapışıp gider. Ve bu andız otunu birkaç dostuma verdim. Bir de muazzam bir acılığı vardır. Muazzam şekeri düşürür. Ama pankreası çalıştırmaz. Zaten pankreası çalışsa şekerin bir numaralı ilacıdır. Burası da yıllardır uru olan bir dostum. Doktorlar almaya korkuyorlar. Bunu alırsa göz damarının içine geçiyor. Kör olabilirsin diye almıyorlar. Adam yıllarca şapkayı böyle takıyordu. O buradaki simsiyah kocaman ur görünmesin diye. Adamın şekeri yükselmiş. Artık insülin para etmiyor. Bana dedi ne var? Doktorlar beni sizlere yönlendirdi. Andız otunu verdim. Adam kullandı. 30 gün geldi yanıma dedi sen bana ne yaptın abim ya dedi. Ne yaptın bu kadar? Verdiğin ot beni mahvetti. Ya, ne yaptı sana kardeş? Bir şey yapmaz oldum. Sadece şekerini düşürürdüm. Şapkayı çıkarttı. Buradaki de urum yok oldu dedi. Gitti dedi. Baktım incecik siyah bir deri kalmış. Doktorlar bu deriyi de alabiliriz diyor. Almayın lüzum yok. O buradaki top gitti ya. Uru eritmiş. Manisa, Akhisar, andız otu böyle bir şey. Vücutta uğur, kitre bırakmaz, ödem bırakmaz. Söker atar hepsini. Buna benzer çok olay yaşadım da bu en basit bir olaydı. Turşu suyu. Ya limonla ya da sirkeyle, orijinal sirkeyle yapmış turşu suyu
İltihabın, enfeksiyonun en güzel ilacı. Her şey kortizon değil, her şey antibiyotik değil. Andız otunu nasıl kullanabiliriz? Andız otunun sapı, şeyi, yaprağı fark etmez. Dövülmüşünden bir tatlı kaşığı dolusu bir su bardağı kaynamış suya demlenecek. Başka bir şey yok. Ama demlerken muhakkak bardağın ağzı kapalı olacak. Çünkü yavrulara uçar. Ağzı kapalı olarak 5 dakika demlendi miydi ılık ılık içebilir. Hatta özür dilerim 8-10 tane böyle tehlikeli bitki hariç bütün binlerce bitki aç karnına şifalıdır. Aç karnına, tok karnına bitki ilacı kullanılmaz. Faydası daha iyi olur. Çok acı olan bitkileri kullanmakta zorluk çekiyorsak ona gerçek balla tatlandırabilir. Peki bu andız otunu ne sıklıkta kullanmamız gerekiyor? Şimdi özür dilerim tıp doktorlarımızın bir şeysi var, uydurmasyonu. Rapor yazıyorlar. Bu ilacı ömrün sonuna kadar kullan. Ya ömür boyu bir ilaç kullanır mı kardeşim? 40 günden sonra vücut bağışıklık kazanır. O ilaç sana zarar verir, fayda vermez. Bir ilacı, bir otu ne olursa olsun 40 günden fazla kullanmayın. Bu benim değil, Lokman Hekim'in sözü. Ata dedemin sözü bu. En başta birinci Valerian Roth, kedi otu. Muazzam bir antidepresandır. Amerika'da bu kedi otunu toplayıp vahşi aslanları kafeslere koyup yakalayıp maddelerine karıştırıp yediriyorlarmış 10-15 gün. Ondan sonra hayvan kedi gibi oluyor. Girip sarılıp hayvanla şey yapıyorlar, şöver yapıyor. Onun için ismi kedi otu konmuş. Aslanı kediye çeviriyor. Kedi otundan sonra bana ikincisini sorursanız papatya, melisa. Muazzam bir sinir damarlarını rahatlatır. Ferahlık verir. Sakinleştirir. Sarı kantaron, panik atak. Kalp çarpıntısını yok eder. Anında o ritim bozukluğunu düzeltir. Karabaş'ta kalp damarlarına muazzam fayda verir. Kalp çarpıntısını yok eder. Kalp damarlarını açtığı için sakinleştirici özelliği vardır. Rezene, sinir mideye vurursa mideye kramp girir. Hazımsızlıklı kusma olur. Bulantı olur. Rezene midedeki sinir sistemini rahatlatır. Biberiye de muazzam bir ısıtıcıdır. Damarlar ısınınca kendi kendini bırakır. Soğuk damar kendi kendini bırakmaz. Korkudan dolayı olan bütün sinir sesleri şerbetçi yok eder. Bir nimettir. İnan büyük bir ilaç şerbetçi otu. Hepatit ayağa kalanlara biz şerbetçi otu içiriz. Anında sarılık gider. Anında. Gözdeki sarılık beyaza dönüşür. Ada çayda muazzam bir kas gevşeticidir. Sakinleştirici. Her tarafa şifa. Lavantada iyi bir ferahlatıcıdır. Bütün krampları giderir. Başınız ağrıdı. Bir parça lavanta damlası alnına, bir parça ensene sürsen anında rahatlarsın böyle. Bu karışımlar olduktan sonra hangi firma yaparsa yapsın bunları kullanın. Firma yapıyorsa kendiniz bunları toplayın, çay haline getirin. Hepsini aynı ölçüde. Kökten tedavi mümkün mü depresyon için? Hiçbir ilacın depresyona hastalığı yok etmez. Hastalığın sebebini geleceksin, sebebini. Ne yapıyor da depresyona giriyorum? Ahmet'ten kız alıyorum. Ahmet'le konuşma kardeş, uzak dur. Ben güneşe çok aldığımı sinirleniyorum. Kardeş biraz güneşten uzak dur. Hanımdan çok kızıyorum. Hanımdan biraz uzak dur. Önce sebebini yok edeceksin. İlacı değil, sebebini yok edeceksin. Sebep gidermeden ilaç bunu tedavi etmez. Çünkü hep o hastalık tekrarlanır. Bu tarif ne sıklıkta kullanmalı? Kimisi bunu 3 günde faydasını görür. Kimi 30 günde, kimi 40 günde. Ama 40 günden fazla bir şey kullanılmaz. Bipolar hastalıkları için bu saydığımız karışımlar etkili olur mu? O ruhi bir sıkıntı. Ona sünnet ona hacivat yapılacak. Daha evvel anlatmıştım sünnet ona hacivatı. Hicri ayının tekli günlerinde 15 ile 29 arasında, ikindi ile akşam arasında 3 çakraya hacivat. Ense kökü C6 C7 üzerine sağ körekte TYT8'e, sol köreğe TYT8'e. Yani karaciğer, akciğer, kalp, ense kökü. Bu üçlü çakra sünnet ona hacivattır. Beden, aynı zamanda beden temizliğidir. Bütün beden rahatlar. Çünkü Rabbin yarattığı 3 pompa orada. Akciğer, karaciğer, kalp ve bunların pompaladığı ense kökündeki sinir damarları. Sizin yaptığınız tariflerden sonra antidepresanı bırakan oldu mu? Binlercesi. Antidepresan değil, bağımlılığı bıraktılar. Madde bağımlılık konuları bıraktım. Hem onlara hacivat yaptım, sünnet ona hacivatı, hem tıbbi hacivat yaptım. Çünkü onlardan kan çıkmıyor. Beyaz köpük çıkıyor, köpük. Sabun köpüğü çıkıyor, kanla alakası yok. Şu kan bozulmuş onlarda. O madde bağımlılarının için bizzat öneriyorum. Her 21 günde bir 3 seans hacivat olsunlar. Allah onların yardımcısı olsun. Bende trigliserit çok yüksek. Yani kandaki yağ oranı. Enginar suyu kullanıyorum. Kekik suyu. Enginar suyu, kekik suyu. Benim ilacım bunlar. Bir de limonlu su. Bir sürahi suya bir tane limonumu sıkarım. Akşama kadar onu tüketirim. 2 litre suyu. Bunlar güzel trigliseriti yok eder. Kandaki yağ oranını yakar. Tansiyonu düşürür. Hiçbir yan etkisi yoktur. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkar ve menfaat olmayan Allah için yapılan her şey şifasını bulur, faydası olur muhakkak.
Allah sizden razı olsun. Allah eksik etmesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Bu kadar güzel bir hizmet için ancak bu kadar söylenir. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.